Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere tuzak kale göstereceğim. Tuzak kale incelemesi yapacağız ve bu arkadaşımızın kalesindeki eksiklikleri size göstereceğim arkadaşlar. Bizim oyuncu Mami Khadgar, Nanikçi Mami. Birazdan kalesini inceleyeceğiz. İncelemeden önce şunu söylemek istiyorum. Kalenize ne kadar yatırım yaparsanız yapın, her yaptığınız ekipman, yükseltmesi, taşlar, asker sizi yavaş yavaş yakılamama durumuna getirir arkadaşlar. Yani ilerletir. Askerinizin fazla olması, ekipmanınızın iyileşmesi durumu falan, böyle durumlar zaten sizi bir tuzak kalesine doğru çekiyor. Bazı insanlar mesela vardır, sadece kendi kendine ekipmanlı yapmıştır. Askerini normal basmıştır. Zaten bu bir tuzak olmuştur. Yani e, tam tamına tuzak diyeceğimiz kaleler küçük boyutta olur. Böyle vurduğun zaman bakarsın kudret oynatamazsın. Ya da vurduğun zaman bakarsın ki dersin bu nasıl beni lideri esir alır. Bu nasıl savunma yaptı diye söylenir. Yani herkes bir şekilde ekipmanını yapıyor. Ama tabii herkes kalesini yavaş yavaş tuzağa götürüyor arkadaşlar. Yani e, eğer ki e, içtima kaptanlarının liderlerini esir alıyorsanız zaten kaleniz tuzak gibi bir şey olmuştur arkadaşlar. Burada önemli olan asker sayınız, ekipmanınız, işte yoldaşlarınız, ekipmanlara takılan taşlar, bunlara dikkat etmeniz gerekiyor. Bizim Mami Khadgar e, önceden birkaç defa lider aldığını gördük. Yani içtima karşıladı. Şu an raporları yok. Silmiş kendisi. Ondan hariç Mami'yi sıfırladıklarını da gördük arkadaşlar. Bu nasıl oldu? Bu normal bir olay arkadaşlar. Bizim de önümüze geldi böyle şeyler. Benim önüme çok geldi. Diyelim ki 1.5B kaptanım. Krallıkta dolanıyorum. Önüme çok kişi atlıyor. Bana vur. Hadi beni yak falan diye çoğu oyuncu illaki ya bize mesaj atıyor ya globalden e, tahrik ediyor. Bir şekilde bizlere önümüze gelip yakamazsın, edemezsin falan filan muhabbetleri her zaman oluyor arkadaşlar. 1.5B kaleyim, 2B'lik adam bana diyor ki hadi gel beni yak. Ulan sen beni yak. Sen 2B'sin, ben 1.5B'yim. Ekipmanlı iyi olmadı diye bana ne bundan? Bize ne bundan? Yani sen ekipmanını yapmışsın. 1.5B'ye kaptan dolanıyorsun. Adam 2B yapmış. Ekipmanı normal şey. Sana bakıyor ki kaptan hadi gel beni yak. Ulan 2B'lik adamı kalkıp da nereden yakacaksın? Bir sürü askeri vardır. Çoğu insan zaten dengesiz oynuyor bu oyunu. Lafı şuraya getireceğim. Böyle insanlar her zaman benim karşıma çıktı. Solo olarak da, solo tuzak kaleler de benim karşıma çıktı. Gelip işte hadi solo sıfırla, içtima açıyorsun adama. Adam olmuş 400'em, 500'em. Adam diyor ki bana gel solo vur. Ulan sen zaten içtima karşılayacak kale kudretindesin. Sana niye kalkıp da solo vuralım? Ama yok arkadaşlar. Bazı oyuncular kendilerini öyle akıllı zannediyorlar. Ya da taktik strateji deyin siz buna. Bizim Mami de o şekildeydi. Çok online'dı. İşte birileri bana vursun, savunma yapayım, son saniye ekipmanımı giyeyim falan filan derken birkaç kişinin tamam liderini esir aldı. Kaptan şey yaptı, savunma yaptı falan. Ama en ummadık zamanda, en beklenmedik zamanda
Lonca'nın en online oyuncusu. Bir bakıyorsunuz ki arkadaşlar sıfırlanabiliyor. Bizim Mami'nin başına da böyle bir şey geldi. Şimdi kısaca size onu anlatayım. Mami'nin sıfırlanışını. Şöyle oldu arkadaşlar. Bir gün içerideyken avluda bir çocuk gördüm. Çocuk perperişan, dünya başına yıkılmış gibi üzgün. Yanına gittim. Niye böyle üzgünsün çocuk dedim. Baktı, dayı dedi. Dayı beni öldürdüler. Güldüm. Teselli edeyim dedim. Çocuk dedim, burada herkes ya ölmüştür ya öldürmüştür zaten. Kaldırdı kafasını bana baktı. Mesele o değil, mesele ölmek değil dayı dedi. Mesele neymiş biliyor musun? Neymiş? Mesele en mutlu olduğun o gün, en güzel hayaller kurduğun o gün ölmekmiş mesele. Tabii bizim Mami'nin sonu tabii ki böyle olmadı. Çünkü bizim Mami en mutlu olduğu gün değil, en yorgun olduğu gün sıfırlandı. Sabah işten çıkmış, yorgun argın. Telefonuna da bakmıyor. O kadar aramamıza rağmen, o kadar uyandırmamıza rağmen uyanmıyor arkadaşlar. Nasıl oluyorsa yorgun, argın, bitkin Mami'yi sıfırladılar arkadaşlar. Sonrasında tabii atılacağını düşünüyordu. Öyle elinden tuttuk tekrar. Atmadık loncadan. Tekrar bu seviyelere geldi. Bayağı bir kudreti düşmüştü arkadaşlar. Şimdi yine aynı kendi eski durumunu yakaladı arkadaşlar. Şu an rahatlıkla içtima karşılar. Zaten kalkansız dolanıyor. Online olduğu için böyle takılabiliyor arkadaşlar. Her an bazı kişiler vardır. Her an aradığınızda oyuna geliyor arkadaşlar. Mami de bunlardan biri. Şimdi zamanında bizim de karşımıza böyle geldi. Şimdi buradaki iş ne? İnsanlar tuzak diye ortalıkta dolanıyor, dolanabiliyor. Bu bir oyun. Bize de çok geldi ama mesela ben sabrediyordum, bekliyordum. Çünkü gaza gelip vursan adam senin liderini alacak, seni zarara sokacak falan filan. Ama beklediğin zaman bir gün olur, iki gün olur, üç gün olur. Olsun olsun bir ay olsun. Aynı krallıktaysak illa ki bu adam kalkıp benim elime bir gün düşüyor. Aynı Mami'nin milletin eline düştüğü gibi. Adamlar bir bakıyorsun adamın kalkanı düşüyor. Sana artistlik yapan adam sıfırlayıp geçiyor. Benim önüme çok geldi böyle. Solo trap galeler de aynı şekilde önüme çok geldi. Bakıyordum umursamıyorum. Etrafımda dolanıyor vursun etsin diye. Umursamıyorum. 2 hafta geçiyor bir bakıyorum adam ya vurmuyorlar diye adam oyundan düşüyor. Bir gün kalkanı unutuyor. Gidiyorum solo sıfırlıyorum arkadaşlar. Böyle olaylar başımıza çok geldi. Hala da gelmeye devam ediyor. Şimdi Mami'nin kalesini inceleyelim arkadaşlar. Bakalım nasıl bir kale yapmış. Bu hız ekipmanı arkadaşlar. Mami'nin 1350 kudreti var. Tabi tuzak kaleye göre kudreti biraz yüksek gibi ama illaki içtima açılıyor arkadaşlar. Öfke açarsa ya da askeri gösterirse arkadaşlar herkese vurulur. Bu oyunda sıfırlanmayan adam yok. Yani sıfırlanmayacak adam yok. İlla ki sıfırlarlar arkadaşlar. Ne kadar askeriniz olursa olsun. Şimdi önce durun asker sayısına bakalım. Mami'nin. Şöyle bakıyoruz. 23-24 hem askeri var arkadaşlar. 5'er hem T2 yapmış. Neredeyse 5.5. T2 yapmış arkadaşlar. 100 RK T3 2 M
civarı da Heres'inden T4 askeri var arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu T5 açık kale, biraz da T5'i var. Bu şekilde 24M askeri var. Şimdi bu ideal bir rakam mı? Tabii ki değil arkadaşlar. Kaptanların durumu hiç belli olmuyor. Hele şu zamanda kaptanlar artık çok sağlam. Yani tuzak kaleler ne kadar sağlam olabiliyorsa artık kaptanlar da daha fazla sağlamlar arkadaşlar. Şimdi bakalım, gidişata göre yorumumuzu yapacağız, göreceğiz arkadaşlar. Şimdi ekipmanlara bakalım. Bu hız ekipmanı, bu normal. Bunun haricinde okçu ekipmanına bakalım. Okçu ekipmanı normal arkadaşlar. Yani bir okçu ekipmanı yapacaksanız bu şekilde yapabilirsiniz. Bu doğru. Burada eksik olan sadece taşlar. Görüyorsunuz, taşları eksik. Mesela burada ne yapmış? Diyelim ki şurada birinci ele gördüğünüz gibi sarı taş koymuş, menzilli. Bunu ikiye bölüp mor olarak 4 tane şöyle taksa, şu 20 veriyorsa 2 tane mor 24 veriyor arkadaşlar. Yani 24 buraya 48 SL'de gelir. 20 SL'de geleceği yerde, yani toplam 28 SL'de saldırı bonusu fazla olur arkadaşlar. Burada eğer ki sarı taşınız yoksa, hepsini takamıyorsanız mor olarak bu taşları takın. Burada Mami'nin bir yanlışı, taşı diğerlerine takmamak olmuş. Mor olarak taksa 4 tane taş 28 SL'desini arttırıyor arkadaşlar. Şimdi diğer ekipmanına bakalım. Piyade. Piyadesi de doğru. Doğru sayılır arkadaşlar. Bir iki değişiklik yapılabilir. Bu olabilirdi. Ama bunu yapmış. Yanlış değil. Herkes kendi seçebilir. Burada şunu yapmış. Bu durabilirdi. Ama gidip bunu seçmiş. Olabilir. Normal. Yani hangisini seçerseniz seçin, idealdir, yani normal olandır. Burada ordu SLD'si veriyor. Piyade SLD'si düşük kalıyor arkadaşlar. Ordu SLD'si verdiği için, şurada gördüğünüz gibi. Onun için sonradan değiştirmiş demek ki. Piyade SLD'sini arttırmak için. Bundan dolayı böyle yapmış. Burada da eksik olan taşları var arkadaşlar. Bu taşlar çok önemli. Aynı şekilde dediğim gibi bunlara altın takacağı yerde bölüp burada paylaştırabilirdi. SLD'sini, saldırı değerlerini arttırabilirdi. Burada gördüğünüz gibi çoğu boş kalmış taşların. Şimdi bir de süvariye bakalım arkadaşlar. Süvari de aynı şekilde. Mami nasıl savaşıyorsun sen böyle, bilmiyorum. Bayağı bir eksiği var. Ben şöyle bakıyorum, demek ki kaleyi gördükten sonra herkesin kalesini kontrol etmem lazım herhalde tek tek. Yoksa insanlar yarım yamalak bir ekipman diziyor arkadaşlar. Taş diziyorlar. Bu şekilde olmaz. Bu altın taşları mor olarak yapıp dağıtmak daha iyi. Saldırı değerlerinizi arttırırsınız. Baktınız taşlarınız fazla, altın yapılacak durumda. Sonra söküp geri bir tanesine altını takın. Diğerlerinde mor hala dursun. Yani böyle boş bırakıp da saldırı değerlerinizin düşük olmasına gerek yok. Burada da aynı şekilde taşlar eksik arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi burada
Ne kaldı? Tuzak kalede önemli olan, her kalede önemli olan mix demiş. Bu karışık savunma düzeneğidir arkadaşlar. Yani tuzak kaleyseniz ya da savunma yapacaksanız bu ekipman demiş. Şöyle ekipmana bakıyorum. Burada yanlış olan şeyler de tabii var. Ama herhalde Mami'nin aklına gelen işte sarı ekipmandır, takayım iyi görünsün falan diye düşünmüş olabilir. Burada baktığımız zaman düzeltilecek elbette bir şeyler var. Bunlardan bakalım. Bunlardan bir tanesi mesela şu. Bunu takmak yerine bu sadece okçu arkadaşlar. Bunu takmak yerine bu kılıcı takmak daha iyi çünkü 3 saldırı değerini de veriyor. Bunun yerine bunu takması gerekiyordu. Bunu takıp bunları tek tipte de kullanabilirdi. Mesela iki tip yapabilirdi. Süvari ile piyadeyi mesela fazla veriyor. Bunu iki tip yapıp hem mixte hem de e, burada tek tiplerde kullanabilirdi. İsterse buraya okçu da heresinden birer tane taş takabilirdi. Süvari, piyade, okçu olarak bunu sağlam bir şekilde yapabilirdi. Tabi taş eksiği var ama yapabilecek oyuncular için söylüyorum. Mami'nin de aklında bulunsun. Bunu e, bu ejder bastonunun yerine kullanması gerekiyor. Bu şekilde olmalı arkadaşlar. Bu ekipmanlara göre söylüyorum arkadaşlar. Çünkü bunlardan tabii ki daha iyileri de var. Kalede bunlar olduğu için söylüyorum. Şu ekipmanda gördüğüm kadarıyla mix olarak bunu kullanması gerekiyor. Bunun haricinde kafalığa bakalım. Kafalık normal arkadaşlar. Çünkü iki tip veriyor. Süvari ve piyade veriyor. Bunun yerine bu arı miğferini de kullanabilirdi. Arı miğferi süvari okçu veriyor arkadaşlar. Onların ikisini burada kullanabilir. Kendi tercihi saldırı değerlerini bakıp düzeltmesi gerekiyor kendi açısından. Göğüslük normal arkadaşlar. Göğüslüğü bunu kullanabilir aynı şekilde. Bunun yerine sertleştirilmiş kabuk da kullanılabilir. Bu duvar zırhı piyade ile süvari veriyor. Sertleştirilmiş kabuk okçuyla süvari veriyor arkadaşlar. İkisini de kullanabilir. Bunu yapmış. Şu an gördüğümüz kadarıyla bir tane ekipman olarak neredeyse güzel olarak diyeceğim bu. Çünkü bunu düzgün bir şekilde yapmış. Süvari, piyade ve piyade selede aynı şekilde bu ekipmanı tamamlamış. Bu normal. Bunun dışında ayakkabıya bakalım. Ayakkabı da normal görünüyor. Okçu, piyade arkadaşlar bu. Şimdi burada iki tip kullanabileceğiniz ekipmana bakacaksınız. Çoğu insan bu şampiyon olanlar tabii şampiyonu kullanıyor. Ama burada iki tip olarak iki tane elimizde ekipman var arkadaşlar. Ya fırtına kemerini kullanacaksınız ya da ejderha pençesini. Burada saldırı durumlarınızı kontrol edin. Baktınız atıyorum süvariniz eksik geliyor. Mesela Mami kullanmış ejderha pençesini. Diyelim fırtına kemeri süvari veriyor. Bunu kullanmış. Bakıyor ki süvari eksik çıkıyor, saldırı değeri az çıkıyor. Bu sefer fırtına kemerini kullanabilir arkadaşlar. Yani bunu geç olmadan fark edin. Ekipmanınızı iyi dizin arkadaşlar. Bunu da kullanabilir. Piyade ile süvari veriyor. Ejderha pençesi de piyade ile okçu veriyor arkadaşlar. Buna dikkat edin. Burada birinci elde olabilir, kullanılabilir ejderha yumruğu. Bunun yerine sonsuz kitap da kullanılabilir arkadaşlar. Sonsuz kitapta süvari ile okçu veriyor arkadaşlar. Ejderha yumruğu da süvari veriyor ve ordu CP veriyor arkadaşlar. Bunu bu şekilde yumruk olarak kullanabilir. Bunu mix olarak yapmak için sonsuz kitap da kullanabilir arkadaşlar. Bu kendi tercihi, kendi seçimi. Yani bir tık sonsuz kitap. Sonsuz kitap biraz daha ön planda burada. Bunu kullanabilir.
şu şekilde biraz daha mantıklı arkadaşlar. Bunun dışında davul koymuş. Bunlar tek tip için lazım olan şeyler arkadaşlar. Tabii ki bazı arkadaşlarımız bunları sarı yaptığı için, turuncu yaptığı için buralarda kullanıyor. Şimdi korku davulu yerine burada mixte kullanılabilecek ne var? Ee, Hastalık yüzüğü var arkadaşlar. Burada tabii ki hastalık yüzüğü kullanması gerekiyor. Çünkü burada önemli olan ordu CP vermesi arkadaşlar. Burada bu yüzük ordu CP veriyor. Burada piyade kullanmış. Tek tip piyade. Bunun yerine de burada yine kupa koyabilir oraya. Yine burada kupayı kullanabilir arkadaşlar. Okçu ve piyade saldırı taşlarını takarsa sarı dehşet taşının yerine düzgün bir şekilde geçebileceğini inanıyorum arkadaşlar. Burada başka kullanabileceği bir şey yok. Tabii bunu da isterse yapabilir yanan parşömen. Ama bu yanan parşömen ileride çok artı bir şeye yaramayabilir ama ordu SLD'si ile ordu CP'sini arttırıyor. Ama genellikle şöyle şu şekilde kullanabilir arkadaşlar. Bu şekilde çünkü daha uygun bana sorarsanız. Şuna bakalım. Suvari var. Bunda da suvari var. 4 tane ekipmanda suvari var. Piyade. Piyade de normal SLD bakımına. Bunda okçu. Şunların hepsinde de okçu var. Saldırı durumları aynı arkadaşlar. Saldırı durumları aynı. Neredeyse yani mix ekipmanı bu şekilde yapabilir bu arkadaşımız. Herkesin mix ekipmanı, savunma ekipmanı farklıdır arkadaşlar. Ben size bunu gösteriyorum diye başka ekipmanınızı belki ilerletmişsinizdir. Kalkıp da sıfırdan yeni bir ekipman yapmaya çalışmayın. Bunu bilen insanlara sorun. Direktmen yapmayın. Ben sadece size yapılı bir kale gösteriyorum. Bu arkadaşımızın da eksikleri var. Elinde olan ekipmanlar bunlar olduğu için ben bunları gösterdim. Ekipman taşlarına bakın. Taşlar da zaten eksik. Görüyorsunuz. Ayakkabı yapmış mesela. Ayakkabıda %20 SLD yok. %20 SLD yok arkadaşlar. Mesela bunu buradan bu kılıca takabilir. Bu mix ekipmanını düzeltmesi gerekiyor arkadaşlar. Çünkü illaki öfke açıp bunu kaleye vurarlar arkadaşlar. Biliyorsunuz ki çoğu kişi artık tavşan kullanıyor. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Taş eksiği çok sıkıntılı. Mami bunları düzeltmen lazım. Bu taş durumunu düzelt. Önceliğin hem mixte hem tek tipte olan ekipmanı aynı çatıya getirmeye çalış. İkisinde de aynı kullanabileceğin ekipmanlara taşlarını düzelt. Tak. Ben şimdi tek tek uğraşamam. Mesela bunu hem piyadede hem okçuda kullanıyorsa hem de mixte kullanıyor. Bu süper. Yani bu şekilde kullanıyorsa bu süper. Bu göğüslüğü hem piyadede hem suvaride kullanıyorsa bu hem de mixte kullanıyor. Bu da süper arkadaşlar. Yani bu şekilde öyle ilk başlarda öyle bir ayarlama yapın ki hem kullandığınız ekipman mix ekipmanınız olsun. Mix ekipmana uygun olsun. Hem de tek tip ekipmanını sağlam tutacak şekilde olsun arkadaşlar. Şimdi burada çok büyük eksiğimiz taşlar. Taşları yetiştirememiş. Taşlar yeterli gelmiyor.
Ama bu kaleyi zayıf tutar arkadaşlar. Bu bir sıkıntı. Buna dikkat etmesi gerekiyor. Böyle bir benim çıkardığım mix durumu bu şekilde. Mami'nin yaptığı ekipman bu şekilde arkadaşlar. Size göstereyim. Burada da piyade vardı. Bu şekilde yapmış. Çünkü o bu şekilde daha iyi savunma yapılacağına inanıyor. Ama dikkat etmesi gerekiyor. Bu sıkıntılı taşlardan dolayı da artık sonrasında Mami'ye yardımcı olacağız arkadaşlar. Daha sonra tekrar inceleyeceğim mecbur. Çünkü ortalıkta dolanıyor. Bana vursunlar, lider yakalayayım diye. 25 asker tamam iyi. 23 asker, 24 asker tamam iyi ama kaptanların artık gücü fazla. Artık adamlarda full yoldaşlar var. Sizin yoldaşlarınız yetmeyebilir. Sıkıntılı. Burada Ordu SL'de normal piyade, okçu. Bunu usta topçuyu kullanmayabilir. Çünkü bu emrini aldığı zaman bu zaten aktifleşiyor arkadaşlar. Ordu SL'de, Ordu Max falan. Bu büyük ihtimal burada işe yaramayabilir. Şu an karışıklık yaşadım. Buraya eklemiş. Orada ona bakmak lazım. Çünkü bunu altın yaptığınız zaman ya da renk arttırdığınız zaman bunlar zaten otomatikmen burada savaşa katmasanız bile, savaşa girmese bile bu otomatik olarak bu SLD'leri zaten size veriyor arkadaşlar. Burada önemli olan şeylerden birkaçı da yoldaş. Yoldaşlar da kötüymüş. Yoldaşları da hiç normal değil arkadaşlar. Menzil SL'de, piyade SL'de, ordu SL'de, bu da süvari SL'de. Şimdi Mami kendi kendine oynamışsın ama nasıl oynadın? Hepsini yarım yarım yapmışsın. Yoldaşları da fulllememişsin. Sen bununla nasıl tuzak kale olarak kullandın bu kaleyi bilmiyorum. Çünkü başta bunları zaten fulllemesi gerekiyordu şunları. Tamam %10 kadarı öldüğünde ama bunlar da %5 olduğu için direkt daha hızlı etki yapsın diye kullanmaya çalışmış. Şu anki insanların düşündüğü şey o. %10 asker ölene kadar %5'lik yoldaşı kullanırım. Bir an önce yoldaşım işe yarar diye düşünüyorlar arkadaşlar. Bu bir yanlış düşünce değil. Ama çok uzun bir zaman geçti. Bu yoldaşların bu kadar zayıf olmaması gerekiyordu. Mami hepsini tek tek yapmış. Tek tek SL'de vereni yapmış. Arkasından bir de pop rüzgarını Griffin'i koymuş. Bu şekilde yapmış arkadaşlar. Keşke paralı yoldaşlar olsaydı direkt yapıştırsaydı. Böyle bir savunma hattı oluşturmuş arkadaşlar. Eksikleri çok. Eksikleri çok arkadaşlar. Eksikleri çok. 2 tane mührü var. Mührü de eksik. Çünkü biz savaşıyoruz arkadaşlar. Mühür bize lazım. 20. Ötekinde de mor olsa 40 olur arkadaşlar. Ha, değilmiş. 28. Çok düşük
bir mühür sayısı arkadaşlar. Bunun dışında şuradan hünerlere bakalım. Hüner şu anda eğitimde. Eğitim yapmış arkadaşlar. Şöyle bakalım, süvari. Evet. Süvariyi verdikten sonra bölük sağlığına, bölük savunmasına vermiş. Normal. Tek tip üzerinde. Piyadeyi de eminim aynı şekil yapmış. Okçu. Okçu da aynı şekilde görünüyor. Önemli olan burada mix arkadaşlar. Mix'e nasıl yapmış bakalım. Mami yine yaptın yapacağını. Mix ekipman böyle olmaz arkadaşlar. Mix, pardon, ekipman demişim. Mix hüner bu şekilde olmaz. Bunu düzeltmesi gerekiyor. İyi ki de kontrol etmişim. Bundan sonra daha fazla oyuncunun ekipmanını, hünerlerini, kalesini kontrol edeceğim arkadaşlar. Ben böyle beklemiyordum. Kendi adamımızın hünerleri böyle olmaması gerekiyor. Bu bir yanlış. Bunu iki şekilde yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela burada bunu ayarladığınız zaman hünerlerde çoğu kişinin iki tip askeri fullleyip, mesela süvari ile menzilliyi fullleyip üstüne bir de bölük sağlığını fullleyebiliyorsunuz. Böyle tek tek, mesela süvari okçu, piyadeyi atladık, süvari okçu, şöyle bölük sağlığı. Bunları iki tipte fullleyebiliyorsunuz. Bunun haricinde işte bölük sağlığı fullleyip bu hüneri yapabiliyorsunuz. Tam tersi piyade süvari de olabilir. Menzilli piyade de olabilir. Bunu kendiniz ayarlayabiliyorsunuz. Tabi SLD'nizin durumunu kendiniz belirleyin. Mesela süvari azdır. Gelin burada atıyorum, piyade ile süvari azdır. Piyade ile süvari hünerinizi arttırın. Yani bunu kendiniz belirleyin. İlla her şeyi kalkıp ekipmanınız belirlemez. Tüm saldırı durumunuzu ekipmanınız belirlemez. Burada bunun haricinde bir de şu şekilde yapılabilir. Diyelim ki bunları normal şekilde mix, karışık tutmak istiyorsunuz. Yapacağınız durum şöyle: bölük taarruzunu fulllemek. Bu bir bunları geçeceksiniz arkadaşlar. Bu bölük sağlığını fullleyebilirsiniz. Sonra bu piyade süvari taarruzunu falan 2'yi, bunları da geçin. 3'e geldikten sonra arkadaşlar bu 3 piyade, süvari 3, menzil 3, bölük sağlığı 2. Bu 50'lerin hepsini fullleyin. Önemli olan yer burası. Önemli olan yer şu son yer arkadaşlar. Son yer. Şu 3'e kadar. Eğer ki hüneriniz artıyorsa bunu da kendiniz ayarlayabilirsiniz. Buradan ikilerden menzil piyade ya da süvariye verebilirsiniz. Bu şekilde bölüştürebilirsiniz ama yukarıdan aşağı hepsine saldırı değerlerini vere vere hünerleri bu şekilde gelip aşağıdakileri böyle yarım bırakmayın arkadaşlar. Bu yanlış. Bunun düzelmesi lazım. Bu on böyle bırakmış ama buraya ekleyip tamamlayabilir ama yine de yanlış. Burası kalmış. Burası kalmış. Bunu düzeltmek gerekiyor arkadaşlar. Bu alttaki üçüncüleri fullleyin ve ordu sağlıklarını fullleyin arkadaşlar. İlk önce yapmanız gereken hünerde bu. Buna dikkat edin. Mix hepsine baktık arkadaşlar. Kale şu an şeyde toplamada. Bunun saldırı değerini falan normal şekilde bakmaya gerek yok arkadaşlar. Çünkü tam tamına bir tuzak kale değil. Bu kaleye incelemesi gibi yapmış olalım. Kendi kendine 25 emle tabii ki bu içtima tutabilir. Tabii ki kaptanları durdurabilir. Ama zayiat fazla olur. Daha güçlü olabilirdi mantığı yürütülebilir.
daha iyi bir şekilde olabilirdi. Mix ekipmanı bu şekildeydi arkadaşlar. Yani böyle oynuyordu Mami. Tabii ki bu videoyu izledikten sonra bunu düzeltecek, değiştirecek arkadaşlar. Siz de bakın, yaptığınız yanlışlar varsa aynı şekilde bunları düzeltin arkadaşlar. Taşlar çok önemli. Buna dikkat edin. Ekipmanları da düzgün bir şekilde yapın. Şu an bakıyorum, başka tuzak kaleler bulacağım arkadaşlar. Solo tuzak kalede denk getirirsem bulacağım ya da satın alacağım. Aynı şekilde T4 tuzak kalede denk getirirsem satın almayı düşünüyorum. Önümüzdeki günler bakacağım arkadaşlar. Belki birkaç içtima tutmaya çalışırız. Birlikte aksiyon yaşarız arkadaşlar. Bu şekilde size normal bir tuzak kale göstermeye çalıştım. Ama bu kendince yapmış olduğu bir kale arkadaşlar. Tam tamına dört dörtlük bir kale değil. Bunun için dikkatli olun. İlla çevrenizdeki insanlara danışın kale yaparken. Yoksa ekipmanınız da boşa gider. Mücevherleriniz de boşa gider. Çünkü taktığınız taşlar bile çıkarırken bir sürü mücevher harcıyorsunuz. Bunlara dikkat edin. İleriki günlerde yine aynı şekilde kale incelemelerinde bulunacak gibi duruyorum. Çünkü çok fazla yanlışlar gördüm bizim Mami'de. Diğer insanları da kontrol etmem gerektiğini düşünüyorum şu an. Böyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın.